Şöyle bir tekrar aşağı inelim. Angon. Bakın bunları hep böyle seri imalat geçeyim. Bunlar artık o kadar uzun süredir biriken şeyler ki yazık yani. Engan diye okuluyor galiba. Çok farklı bir ses arkadaşlar. Gerçekten farklı bir ses dinleyeceksiniz şimdi. Şöyle bir bakın. Bak. Ya nasıl bir şey bu? Hakikaten dinlendiği zaman bu ses nasıl olmuş ya falan diyorsunuz. Bu ses nasıl olabilir yani? Mesela Engan. Bakalım. Endonez-Fransız şarkıcı. Şimdiye kadar 12 albüm yayınladı. Müzik kariyerinde 12 yaşında başlayan şarkıcı Endonezya'da büyük başarı elde etmiş. 20 yaşındayken Avrupa'da yaşamayı tercih etti ve şu an Fransa'da yaşıyor. Ama ses rengine bakın ya. Ben mesela gerçekten öncelikle konuşma tonunu da merak ediyorum. Bir interview bakalım. Bir yandan da mesela interview with Engan. Bir konuşmasına bakalım. And I don't know. We all have names for each other. Son derece parlak ve net konuştuğunu görüyorsunuz. Peki şarkı söylerken? İnanılmaz bir boğaz sesi işin içine giriyor bakın. Ya bu kadından nasıl bir ses çıkıyor? Vanessa is the nice one. Ben mesela şu an tanışsaydım hemen sormak isterdim. Yani bu seste sesinize bir şey oluyor mu ya? Ya bir kısılma falan, bu kadar fazla hava kullanmak veya sesinizde bir rahatsızlık var mı diye sormak isterdim. Baksanıza şuraya. Sometimes they like to actually. You want to be honest. You want. Ya hani sanki böyle bir ses kaslarına, ses tellerine hava kaçıyormuş gibi. Bu kadar koyu bir renkle resmen bir böyle sanki böyle güçlü bir alto rengin kullanacağı kadar rahat pes sesleri kullanımıyla olabilir diye düşündürüyor. Gidiyorum. Pesleri duyuyorsunuz. Tizlere gelelim. Tizlerde pırıl pırıl. Doğuya gelen bir not. Acaba ses rengi ne ya? O kadar merak ettim ki. Şimdi biraz otur birazcık. Yani çok ilginç sesler bunlar. Hakikaten Engan Breathing diye bir şey var ya. Ha bu şarkısının adıymış. Oha dedim artık. Vocal range mesela. Şöyle bir baksak. Hocam. Efendim Özgüncüm. Bir araya girmek istemem de bir antiparantez hocam. Engan Eurovision 2012'ye katılmıştı. Wow. Ve finalde hocam provalarda çok iyi olduğu halde şeyini kaybetti, kontrolünü. Ve hatta puan alamamıştı. Kendisi de zaten ağlayarak terk etmişti yarışmayı. Ne kadar detay. İlginç bir hikaye gerçekten. Şimdi Engan'la ilgili şöyle bir bilgiye rastladım. 3 oktavlık bir kontralto ses. 3 oktav. Yani çünkü bu kadar koyu seslerini ancak bu sese sahipseniz kolaylıkla çıkarıp hışırdamadan, rahatsız olmadan çıkarırsınız. Bu kadar bakın tizlere bakın. Doğuya kadar giden bir kontralto. Hakikaten olağanüstü. Tizler de açık. Baksanıza tize ya. Mezzo gibi değil mi? Şimdi bazı insanların o denli seslerini sınıflandırmak çok kolay değil ya. Değil abi yani çünkü klasik bir kontralto değil. Klasik bir mezzo değil. Değil oğlu değil. Yani mesela geçen Ezgi Alaş geldi burada. Dedim ki ses aralığın ne? 4 oktav. 4 oktav genişlik var seste. Yani bu ses şimdi soprano mu? Mezzo mu? Ne? Hani ayırmak o kadar zor ki karakterini. 4 oktavlık bir geniş var. Mesela Dimaş'ın sesini incelemek gibi yani. 5,5 oktavlık bir sese tenor dediğin zaman tenorlar bir şey olur yani. Ya bir saniye abi. Bu daha başka bir şey falan. Sınıflandırmaları bazı sesler genişlikleriyle, ultra genişlikleriyle gerçekten sarsıyorlar. Ha, buna ses karakteri verebilirsin. Sanki alto gibi duyuluyor zaten peslerdeki koyuluğu. Diyorsun kontralto de geç. Fazla kafayı yorma.
Veya işte ne bileyim geçişleri şurada burada ama karakter çok geniş. Mesela burada hiç kontralto gibi söylemiyor abi. O nedenle böyle bir sesi eskiden kiliselerde falan, yani bu sınıflandırmaların yapıldığı ilk zamanlar farklı bir şeyde değerlendirirlerdi muhtemelen. Yani bu sınıflandırmaları yapmak ne kadar doğru her zaman tartışılır bir konudur çocuklar. Her zaman tartışılacaktır da. Sınıflandırmalar İlter Denizoğlu'na göre anlamsızdır. Çünkü bunlar operada geçerli şeyler. Normal bir pop şarkısı için çok geçerli değil. Ya her şey olabiliyor. Baksanıza sese yani. Kendi müziğini yaratmış. Tiz de do'ya vurup duruyor. Ve nasıl rahat. C'de kaldı. Ve ne kadar dayanıklı bir ses ki burada ne kadar rahat hareket ediyor. Yani bu şunu gösteriyor. Bu ses böyle zorlanarak elde edilmiş bir ses değil. Karakterde var. Çünkü bazı sesler çalışarak geliştirilir ve orada kalmak için de hep ısınmaya devam etmek gerekir. Yoksa o sesler düşebilir. Yeteri kadar kontrol olmayabilir ama Engan'ı dinlediğiniz zaman hiçbir şey öyle değil ya. Sahip olduğu aralık gerçekten hayran olacak keyifte, güzellikte. Mesela ben merak ederim, incelemek isterim, sohbet etmek isterim. Farklı çünkü. Baksanıza ikinci bölüm. Gidelim. Daha da tiz var gibi ha. Geldi, mi geldi baksanıza. Tabii o ayak kalkmak zorunda. Gördünüz değil mi? Çekiyor kendine. Şu çekme olayını daha önce size defalarca gösterdim. Daha da diyafram, daha da diyafram. Nasıl çıkıyorsa çıkart artık şunu. Kafada ses. Körüklüyor aşağıdan. Gidelim. Mi final. Yani mi'den çok daha böyle bir şey işte. Pes'te o zaman mi'ye inebilen müthiş bir genişlik. Pes'e bak. Acaba daha pes indiği neler var? Bak biraz araştırma hissi geldi bana. Range diyelim. Bakalım neler çıkacak onunla ilgili. Eğlenceli. C, sol diyez. B2 tabii. İşte şuralar falan geliyor yani düşün. En pes'te nereye iniyor? Buradan anlamamız mümkün değil. Peki. I mean, my first album I made it when I was 9, so I had already a long koyu bir rengi oldu. Buradan anlaşılıyor. Yani konuşmadan biraz çözebiliyoruz bu işleri. Biraz. Peki. Eğlenceli.